Burası kendi coğrafi özelliklerinde dünyanın en büyük mağarası. Adı Vietnamca'da rüzgarın dişi anlamına geliyor. Phong Nha mağarası. Sadece bir mağara değil, yer altında uzanan devasa bir dünya. Buraya ulaşmak için kilometrelerce yol kat ettim ve şimdi sizleri milyonlarca yılda şekillenmiş bu gizemli evrenin içine götüreceğim. Videonun devamında yeraltı nehrinde kürek çekerek ilerleyeceğiz. İplerle tırmanış yapıp mağaranın içinde saklı kalan sahilleri ve şelaleleri keşfedeceğiz. Burası öyle bir yer ki her adımda doğanın gücünü hissedecek ve bu gerçekten yerin altında mı diyeceksiniz. Hazırsanız dünyanın en etkileyici yeraltı yolculuğu şimdi başlıyor. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Yeni bir videoyla hepinize selamlar. Phong Nha mağarasına doğru yol almışken burada turizm merkezi bu yolculuğumda bana eşlik edecek ve bana etrafı gösterecekler. Onlarla beraber bu yolculuğa çıkmak güzel. Sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler. Burası turizm açısından her gün kendini geliştirmekte ve büyümekte olan bir yer. Bugün 2,5-3 saatlik güzel bir yolculuk yapacağız. Heyecanlıyım çünkü bölgenin adını taşıyan Phong Nha mağarasına gidiyorum. Şimdi arkadaşımla beraber yolculuğa çıkacağız. Hello my friend. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. Yeah. What's your name? Yeah, my name is Toon. I'm a partner with Millie. I excited my friend. Also I'm lucky because of you support me and I think you will give me many information. Yeah. Thank you so much. First. Kendisi de turizm merkezinde çalışıyor. Bugün bana eşlik edecek. Normalde teknelerle de gidilebiliyor. Şu kayaking yaparak gideceğiz. Bugün bu coğrafyayı sizinle beraber gezeceğiz. Aynı heyecanımı umarım size de yansıtabilirim. Mağaranın içerisi kaygan olduğu için böyle terlikler veriyorlar. Bu arada arkadaşa şey sordum. Şimdi bu nehrin adı Kon Nehri olarak geçiyor. O da dedi ki bana Kon değil Son Nehri. Şimdi sebebini açıklayacak. When you see here, yeah, what is the color of the river? Evet. Blue. In the winter, the water in the cave is put element to the color of the leaf. So in the Vietnamese lipstick is the sun. But this is dangerous or not? No dangerous. Daha önce de buraya turistler geliyormuş. Arkadaş bahsetti. Ve buraya girip, burada daha önce bir güvenlik yokmuş. Buradan girip ormanın içerisinde kaybolanlar falan olmuş. Bu arada çok sık bir orman. Yönü bulmak çok zor. Bir ikincisi de hareket etmek de çok kolay değil. Ve burada yaban hayatı da mevcut. Buraya yakın kaplanlar yokmuş. Ama burada kaplanların korunduğu, rehabilite edildiği, eğer sakatlandıysa tedavi edildiği bir alan var. Rehabilitasyon merkezi. Ben de dedim ki yani burada kaplanlar yaşıyor mu? Yani bu bölgede yaşamasa da diyor yani biraz uzak yerlerde, insanın daha uzak yerlerde kaplan varmış. Şey çok güzel. Bakın hem burada bir turizm var. Aynı zamanda burada lokal bir hayat var. Yani orada bir balıkçı işte gidip balık avlayacak. Bir yandan turizmi yapıyorlar, bir yandan da tarım devam ediyor. İnsanlar günlük hayatlarına devam ediyor. Thank you. Here. Yeah, and Here. water is covered here. Okay. Yeah. Wow. 2020'de burada bir sel olmuş ve su buraya kadar gelmiş. Hello G. Arkadaşlar mağara göründü. Nasıl içine çekiyor insanı ya. Dünyanın enlerini barındırıyor bu mağaralar. En güzel dikit, sarkıtlar bu tarzda farklı enleri barındırıyor. Arkadaşım dedi ki Melih burada dedi işte yağmurlar başladığı zaman iç taraftan bu şekilde kumlar geliyormuş ve şurada da bir iş makinesi görmüştüm. O iş makinesi de kumları alıp yukarı doğru bırakıyor. O kadar fazla kum geldiği zaman da botlar buraya park edemiyormuş. We will swim, right? It's very cold. I show you the boat. That's what the two seasons. Kaptanımızla beraber yolculuğumuz başladı. Çok güzel bir girişi var. Bu kayaların altında biriken kirecin işte yağmur sularıyla erimesiyle beraber birçok mağara oluşmuş. Özel bir bölge. O yüzden bir elim kamerada olacak ve içeride size sürprizlerim var. Şimdi arkadaşıma yardım etmek için biraz küreklere asılacağım. Dostlarım şuraya bakın ya. Müthiş bir tavan yapısı. Burası kelime anlamı olarak rüzgarın dişi anlamına geliyor. Çünkü buradaki bu sarkıtları diş olarak adlandırmışlar ve rüzgarın dişi demişler.
know Buddha? Yeah, I know. Same to the This one. Şuradaki sarkıtı Buda'ya benzetiyorlar. Burasının çok farklı özellikleri var. Yani dünyanın 7 farklı en ünvanı ile ödüllendirilmiş bir mağara. UNESCO tarafından zaten buralar koruma altında. Yani şu anda dünyanın en uzun yeraltı nehrinin içerisindeyiz. 7.7 kilometrelik bir mağara burası. Nehir var. Nehrin üzerinde ilerlemek Unutulmaz bir deneyim. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar yüksek. Yani düşünün 44 kilometre ve bunun sadece bir kısmı keşfedilebilmiş. Yani çok büyük bir kısmı hala keşfedilememiş. bir kısmı turizme açılmış, çoğu kısmı ise hala turizme kapalı halde. Çok keskin yarasa dışkısı kokuyor ve üzerimizden bazen yarasalar geçiyor. Bazı yerlerde ise kayaç yapısının üzerindeki fosilleri görebiliyorum. Dikkatli bakınca onlar da görülebiliyor. Şu anda zifiri bir karanlık içerisindeyiz. Hal şu anda burası çok ürkütücü bir atmosfer. Yani eminim ki burada kimse yalnız kalmak istemez. Daha önce Türkiye'deyken çok farklı mağara deneyimlerim oldu. Bunlardan bir tanesi de Bursa. 5 kilometrelik bir mağara geçişi yapmıştık. Ama bu gerçekten benim hayatımda yaptığım en sıra dışı mağara geçişlerinden bir tanesi oluyor. Benim için çok özel bir an. Mağaranın içerisinde bu tarzda sinekler var. Yusufçuk gibi her yerdeler. Yürürken dikkat etmek gerekiyor. O yüzden böyle adım adım ilerliyoruz. Dostlar tabii ayrıntıları da kaçırmamak gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi fosiller var. Bakın. Yine şuradaki oluşuma bakın. Vietnam'da aynı zamanda pırlanta, değerli taş ticareti de yapılıyor. Özellikle kuzey tarafında pırlanta işi yapılıyormuş. Ve rehberin anlattığına göre de yani Çinliler diyor ki işte gel buradan bir parça kes ve bize sat diyor bu taşlardan, değerli taşlardan. Hani bu tarzda taleplerde falan bulunuyormuş. Arkadaş da hani burası benim ülkem, ben bunları korumakla yükümlüyüm falan dedi. Kasım, Aralık gibi yağmur sezonunda bu gördüğünüz yerlerin hepsi sular altında. Rehberin anlattığına göre biz turları iptal ediyoruz diyor. O kadar fazla su geliyor ki buralardan. Düşünsenize arkadaşlar, buralar hep sular altında kalıyor. Mağaranın içerisinden giremezsiniz diyor. Girerseniz de çıkamazsınız diyor. Yani zaten buradaki coğrafi yapı onu net bir şekilde gösteriyor. Mağaranın içerisinde trekking yapacağız. Sonra çamur banyolarına gidip orada spa hizmetinden faydalanacağız. Ve sonra tabii ki yüzeceğiz. Mağara içerisinde bulunan dünyanın en uzun nehirlerinden birini geçtik. Ve yürürken dikkat etmek gerekiyor. O yüzden böyle adım adım ilerliyoruz. Burada çok güzel fotoğraf çekilecek bir alan olmuş. Bak şuraya. Çok farklı ya. Ve nasıl da parlıyor. Gerçekten farklı bir gezegende gibi hissediyorum kendimi. Ve 2,5 kilometrelik bir yürüyüşe başladık şimdi. Yani bir tur düşünün. Yani bu turun içerisinde çamur banyosu var. Bu turun içerisinde yürüyüş var. Bu turun içerisinde yüzme var. Bu turun içerisinde kayakla nehirden geçme var. Profesyonel rehber hizmeti var. Yeme var, içme var. Yani tabiri caizse çok güzel programlamışlar. Şimdi farklı yerlere gideceğiz ve en önemlisi ne biliyor musunuz dostlar? Balık var mı diye sordum burada ve dedi ki burada bu bacağım kalınlığında balıklar var dedi. Çünkü avlanılmadığı için dedi çok büyümüşler. Büyümeye fırsatları, olanakları olmuş. Ama balıkların göremediğini söyledi. Gelmeden önce araştırmıştım zaten. Şöyle balıklar var ve bu balıklar saydam şeklinde. Bu balıklar göremiyor ve böyle suyun yüzüne çıkıp buradan işte avlanıyorlar ne yiyebilirlerse. Bu tarzda da böyle bir habitat var burada. Okay. Şurası da Vietnam haritasına benziyor. Biz şu anda şu tarafta bir yerlerdeyiz. Yalnız geçerken de dikkat etmek gerekiyor. Yani herhangi bir kazada sakatlık çıkabilir. O yüzden tedbirleri alıyorlar ve insanları da uyarıyorlar fevri hareket etmemeleri için. Yeah, speak spider bro.
Ve burası da yüzülecek yer arkadaşlar. Yine bir mağaranın içerisinde yüzmek. Ve akıntı çok kuvvetli. Yani kendimi bıraksam böyle gidebilirim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Emily? This is also a good experience for me. Arkadaşlar, sanki sahildeymiş gibi bir güneşin eksik, bir de içeceğim eksik yanında. Dünyanın en uzun nehrinin bulunduğu mağarada kumda kendimi gömmek de varmış. Sırada ne var bilmiyorum gerçekten. Deneyim üstüne deneyim gerçekten. 2, 1. Woo! 2, 1. Bir mağara düşünün ve gerçekten böyle kumsalı var. Tatlı bir tepeye çıkacağız. Yalnız bu kadar suyun geldiğini düşünsenize, yani şöyle bir su geliyor. Burada böyle bir mağara var 200 metre ileride. Ve burada yemek için duraksadık. Resmen sahilden buraya doğru tırmandık. Sarkıt ve dikitlerden oluşmuş yine ayrı bir mağara. Çok farklı coğrafi şekillere sahiplik ediyor burası. Ve yani düşünsenize, buradaki 200 milyon yıllık mağaralardan bahsediyoruz. Ve mağaradan aslında daha da ötesi, farklı mağaralardan oluşmuş aslında bir mağara kanalları var, mağara sistemleri var. Ve bu mağara yollarının içerisinde de farklı bağlantılar var. Çok büyük, yani ben hayatımda böyle bir mağara görmedim. Çok etkileyici. İnsanlar öbek öbek geliyor. Ama bu klasik turlardan ziyade böyle bir tur, böyle bir yolculuk daha iyi olacaktır burayı anlayabilmek için. 2. ve 3. yüzyıldan kalan yazıtlar varmış bu şekilde. Hala duvarda. Daha önce burada Çamlar yaşıyordu ki Vietnamların atası olarak biliniyor Çamlar. Ve bu yazıtlarda Çamlardan kaldığını söyledi rehberim. Ayaküstü arkadaşımdan birçok şey öğrendim. Her mağara burada aynı zamanda bir macera severler için müthiş bir parkur. Demin gelirken dikkatimi çeken bir konu vardı. Şimdi burada gelirken farklı turlar var ve bu turlar teknelerle geliyor. Bu kayıkların genellikle kürekçileri de kadınlar. Öğrendim ki burada bu bir kültür haline gelmiş. Yani anneler çocuklarına nasıl, kızlarına nasıl kürek çekeceklerini öğretiyorlar. Ve bu şekilde nesilden nesile aktarılan bir şey. Yani bu bir kadın işi burada, kürek çekmek. Burada elle çekiyorlar çünkü çok büyük kayıklar var. Ama farklı yerlerde bu kürek çeken insanların ayaklarını kullandıklarını göreceksiniz. Sebebi de bir, ellerini serbest bırakıp aynı anda birkaç iş yapabilmek. İkincisi, ellerine çok güç bindirmeden ayaklarıyla yol alabilmek. Zamandan tasarruf etmek. Dediğim gibi burada gezerken de bir yandan kültüre temas ediyoruz. Şuraya bakar mısınız? Şu sanat eserine bakın. Ve neticesinde mağaranın çıkışına geldim. Burada da Phong Nha Turizm Merkezi ile bir röportaj yaptık. Bana duygularımı sordular ve son yıllarda yaptığım en güzel aktivitenin bu olduğunu söyledim. Ve Phong Nha'da favori yerim burası diyebilirim. Şu arkamda gördüğünüz mağaranın içinde ayrı bir dünya var. Şu kayalar dışarıdan gördüğü zaman belki içerisinde böyle bir hazineyi sakladığını göstermiyor, belli etmiyor ama gerçekten şu kayalar arkada ayrı bir hazine taşıyor. Tuğ'la beraber çok güzel bir aktivite yaptık. Vietnam yolculuğum devam ediyor. Vietnam'la alakalı daha fazla içerik takip etmek için, dünya turundaki farklı yerleri gözlemlemek için kanalımı kesinlikle takip etmelisiniz. Bu tarz videolar gelecek. Yorumlarınızı da lütfen benimle paylaşın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.